Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunumuz var. Oyunumuzun ismi Taksimetre. Bir taksi durağı işletiyoruz. İşletmecisi biziz. Şoförlerimiz oluyor. Şoförlerimize gelen işlere yönlendiriyoruz, gönderiyoruz. Şoför seçimleri, şoför davranışları, araç temizliği vesaire bu tarz şeyleri hep böyle yönetiyoruz. Biraz ilginç bir oyun olmuş. Biz sürmüyoruz, kullanmıyoruz. Yani araç kullanma olayı yok. Sadece yönetim olayı var. Hatta şöyle Steam sayfasına gelelim. Türk yapım bir oyun. Deep Driven Games isminde. Bana mail atmışlar sağ olsunlar. Oyunun da key'ini göndermişler. Oyun 22 Mayıs'ta çıkması planlanıyor. Amcan taksi durağını sana devretti. Ancak 30.000 TL borcu da üzerine yıktı. Allah razı olsun. Hayırsever amca. Şoförlerini tut, çağrıları yönlendir. Kötü müşterilerle ve şehrin aksilikleriyle uğraş. 15 gün içinde durağın borcunu ödeyemezsen her şey biter. Taksimetre açık. Oyunumuz bu şekilde. Türkçe arayüz, Türkçe, komple her şey Türkçe. İstanbul bölgesinde oynuyorsunuz bu arada. Şöyle gelelim. 150 artı senaryo yazıyor. 30 tane şoför varmış. Yükseltme olayları falan filan var. Sistem özellikleri bu şekilde. Yani en düşük sistemde bile çalışabilecek bir oyun. Çünkü herhangi bir şekilde oyunun içerisinde siz araç kullanmıyorsunuz. Bir dünyayı görmediğiniz için sabit bir noktadasınız. Bildiğiniz durakta masa başında oturuyorsunuz ve taksi durağını yönetiyorsunuz, yönlendiriyorsunuz her şeyi. Olay bu tamamen. Şimdi şöyle oyuna gelelim. Ben biraz bir girdim, denedim. Yani can sıkıntısına oynanır. Böyle güzel replikleri falan filan bir şeyleri var. Eğlenceli bir oyun olabilir yani. Bu tarz sevenler bir inceleyebilirler oyunu. Şimdi ayarlar menüsü burada. Türkçe olarak zaten geliyor. Bakalım. Kalite ayarı yüksek ve düşük olarak seçenek var. Renk körlüğü modu eklenmiş. Kontrolcü ayarları var. Yani Xbox, PlayStation, Nintendo'da vesairede oynayabileceğiniz bir şekilde. Buradan detaylı ses ayarlarını yapılandırabiliyorsunuz. Buradan davranış menüsü eklenmiş. Boşta hiç şoför yokken oyunu otomatik hızlandırıyor falan filan böyle. Onları kapatıp açabiliyorsunuz. Veya verilerinizi, eğitimi falan sıfırlayabiliyorsunuz. Şimdi yeni var diye diyelim. Biz sıfırdan şöyle bir oyuna giriş yapalım. Amcamız arıyor. Hadi bakalım. Başımıza bela açmaya arıyor bizi. Vay benim canım ciğerim yeğenim. Hani taksi durağı açacağım. Allah direkt geçti. Ya dur direkt geçme ya. Okuyorduk abi. Sesi kısarken atladı gitti ya. Dur ara menü. Yeni vardı ya. Heh. Vay benim canım ciğerim yeğenim. Hani taksi durağı açacağım demiştim ya. Gittim hatta kredi çekmiştim. Heh işte. O parayı nasıl desem bazı yatırımlarda batırdım. Borsa işleri, parayı katlıyordum, az kalmıştı ama işte bak şu kör talihe hepsi gitti. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bankaya kefil olarak seni gösterdiydim, biliyor musun? Habersiz kefil nasıl gösteriyor? Dükkan batar da borç ödenmezse senin de gençliğin yanar. Amca gibi amca. Ben birkaç gün ortadan kaybolacağım. Bankalar, avukatlar, alacaklılar. Artık kaldıramıyorum ama sen gençsin. Beceriklisin. Ben yokken bu durağı sen işletirsin. Borcu ödersin. Batmazsın. Tabii. Ben sana güveniyorum aslanım. Hadi Allah'a emanet. Amca başımıza işi açtı gitti. Hadi bakalım. Gün bir pazartesi diye oyun başlıyor şimdi. Taksimetre'ye hoş geldin. Bu oyun 2000'lerin başındaki İstanbul'dan ilham alıyor. Tüm karakterler, olaylar ve kurumlar tamamen kurgusal olup gerçeklikte olan benzerlikler tamamen tesadüftür. Oyuna standart zorluk seviyesinde mi yoksa hataya yer olmayan her saniyenin kritik olduğu cengaver zorlukta mı başlamak istersin? Bu borçta cengaverlik pek yemez. İlk kez oynuyorsan kesinlikle normal zorluğu seçmelisin. Kısa bir yardım. Amacın durağı en verimli şekilde yönetip 15 gün içinde omuzuna binen o ağır borcu kapatmak. Gün içinde telsizden gelen işleri, şoförleri dağıtacak, araçların ve elemanların durumunu kollayacaksın. Her sabah defterden yeni bölgeler açıp şoför alabilir. Akşamları da durağa yatırım yapabilirsin. Eğer ilk gününse işin raconunu öğrenmek için kısa eğitime göz atmanı tavsiye ederiz. İstediğin an ESC'ye basıp menüden kontroller ekranına da bakabilirsin. Eğitime başla diyelim. Şimdi
Bu senin sabah defterin, kasanı, borç vaktini, bölgeleri ve şoför kadronu buradan yönetiyorsun. Mesai başlayınca da masa üstünden parayı, itibarını ve haritayı takip edeceksin. Şimdi ilk gün hazırlığını yap. Onaylamadan önce bir şoför daha tut. Garaj kirala sekmesinden bölgelerde bir göz atmayı unutma. Hazır olunca onaylaya bas. Şimdi şoför kadrosuna 2 tane şoförümüz var şu anda. Bir tane de boş park yerimiz varmış. 900 TL kasamızda para varmış. İtibarımız 70, değerlendirme 4.0, borç ödemeye 14 gün. İşe alınacak 3 tane şoför gözüküyor şu anda. Her şoförün de kendi özellikleri var. Hangi sokak nereye bağlanıyor, nereden kaçarsa daha iyi olur. Hepsi Cemil abi de var. Kirli Cemil'miş ismi. Yalnız şu arabanın içine biraz özen göster be abi diyor. Ustalık 6, iletişim 6. Hepsinin fiyatı aynı gördüğünüz gibi. Tahsilli Burak var. Cep harçlığı çıkartmaya çalışan öğrenci. Sanki harçlığını çıkarırken bizi de öpüyor gibi ama bilemedim diyor. Bak bunu da mesela kötü trafik sıkışıklıklarından kaçar diyor. Yoğun saatlerde hızlı hareket eder diyor. Ama aracı hor kullanır diyor. Hijyen ve bakım değerleri normalden daha hızlı azalırmış. Bunda jantilik var. Bahşiş ve puanlarda avantaj sağlar. Negatif puan düşüşlerini iptal eder diyor. Ama tırtıkçı. Yani parayı araklıyor. Bir kısmını cebe atar diyor. Deneyimsiz bunların hepsi. Ahmet abi varmış. Yılların emektarı. Çocuk yaştan beri bu meslekte. Adeta stresten beslenir. Abi yalnız fazla para üstü verdin galiba. Adrenalin bağımlısıymış. Ama dalgın. Bazen yanlış ücret toplar veya fazla para üstü verir. Bence bunu almak daha mantıklı geldi bana. Bunu da ekledik. Mevcut şoförlerimizde de bunlar varmış. Hakan Çavuş, Mahmut Usta ve Ahmet abiyi aldık. Şimdi garaj kiralamada varmış. Bunu bilmiyorum. Bizim muhit diyor. 3-3 şoför. Şu anda bizim durağımız bu. Su içi varmış. Fatih, Eyüp Sultan, Bayrampaşa, Tarihi Yarımada. Turistler bol, bakım masrafı düşük diyor. Ama bunlar kapalı şu anda. Tamam, onayla diyeceğiz. Başlayacağız o zaman abi böyle. Tamam. Şimdi durağa iş geldi. Bir şoförün anahtarını alıp müşterinin üzerine sürükleyerek işi bağla. Şöyle yaptık. Tamam. Her müşterinin bir sabrı var. Çok bekletirsen çağrıyı iptal eder. Boş kilometreye dikkat. Araç müşterisiz yol yapıyorsa sadece yakıt yakar, araba yıpranır ve senin kasadan yer. Şimdi şoför kartına tıkla. Yoldaki durumunu buradan takip edeceksin. Evet, buradan izliyoruz. Müşteriye gidiyor. SÜK, KND ve TMZ ne bilmiyorum. TMZ muhtemelen araç temizliği. KND'nin ne olduğunu bilmiyorum. SÜK ne olduğunu bilmiyorum. Şoför kartındaki elemanın oğlum yazıyormuş şey yukarıda. Sükunetini, aracın sağlamlığını, sağlamlık dediği KND herhalde ve temizliğini görürsün. Bu üçünden biri düşerse başın ağrımaya başlar. Paranı yandaki hesap makinesinden şuradan. Bakayım, kameranın kapattığı hiçbir yer yok bu arada. Her yeri görebiliyorsunuz. Edebilirsin. İkonların ne anlama geldiğini oyun sırasında durak defteri açarak kontrol edebilirsin. Yolda bir vukuat olursa şoför durumu bildirmek için telsizden sana ulaşır. Baloncuğa ya da telsize tıkla ve ona ne yapması gerektiğini söyle. Şöyle telsize tıkladık. Önemli çağrı. Hakan Çavuş müziğini açmış, keyfi yerindeyken arka koltuktan bir telefon sesi yükseldi. Yolcu oldukça gerilmiş görünüyor. Belli ki önemli bir arama. Şoföre dönüp radyonun sesini kısması için ricada bulundu. Bence bu seste idare edebilirsin dediği zaman bunu seçersek 0.1 puan düşüyormuş. Kısalım tabi derse 0.05 puan artıyormuş ama 15 sükunet şoförden düşüyormuş. Ama yolcu memnuniyeti önemli. Hemen kısalım. Araç döküldükçe veya şoförün kafası attıkça bu telsiz daha çok çalar. Arabaların bakımlı, şoförleri sakin tutarsan daha az bela yaşarsın. Kondisyon seviyesi eksilmiş. Bu aracın sanayiye gitmesi gerekiyor. Şoförün anahtarını tutup masadaki tamir servisini kartın üzerine sürükle. Şurada oto tamir, buraya sürüklüyoruz bunu. Araçları tamamen hurdaya dönmeden sanayiye ve yıkamaya göndermek masrafı ve aksilikleri kontrol altında tutmanı sağlar. Tamam. Bütün şoförler müşterilere atanınca oyun otomatik hızlanır. Bu özelliği ayarlardan kapatabilirsin. Az önce göstermiştim bunu. İstersen hızı kendin de buradan ayarlayabilirsin. Kısa yollar için ESC kontroller menüsüne göz atabilirsin. Şurada itibarımız var ve buradan hızlandırma, normal seyir ve duraklatma var.
Burası durak defteri. Gün içinde buradan oyunla ilgili bilgi alabilir ve araçların durumlarını kontrol edebilirsin. Eğer taksi durağı işletme konusunda ustalaşmaya karar verirsen aradığın bilgileri burada bulacaksın. Şimdilik defteri kapatıp güne başlayabilirsin. Bol şanslar, eğitimi tamamladın. Haydi bakalım, hayırlı işler. Şimdi şuralardan hemen şoförlere, boşta olan şoförleri gönderiyoruz. Beyaz yaka, gurbetçi. Bak hemen şunu şuraya yönlendirelim. Durağa geri dönmeden. Bak telsiz var. Neymiş? Fazla yaz. Yolcu inmeden önce fiş kesilmesini ve miktarın yolculuktan biraz fazla yazılmasını rica ediyor. Yolcu muhtemelen bu yolculuğu çalıştığı şirkete fatura edip aradaki farkı cebine atmayı planlıyor. Artı 100 lira veriyormuş mesela bunda ama 5 itibar düşüyormuş. Ama biz adam akıllı iş yapalım. Şimdi bak bir müşteri geldi, süresi bitiyor ama boşta şoförümüz yok. Hasta geldi, müşteri ama boşta şoförümüz yok. Boşa düştüğü zaman buradaki anahtar çıkıyor. Bak hemen şunu buraya yönlendirdik. Hemen yakın mesafe. Hemen gidecek, alacak. Bak bir anahtar daha. Hemen bunu da yönlendiriyoruz. Şu temizlik, sükunet vesaire bunlar tamamen sıfırlandığı zaman gönderemiyorsunuz şoföre. Hemen bunu da buraya yönlendirdik. İtibarımız 75. Hemen bunu da buraya gönderelim. Haritamız burası bu arada, İstanbul haritası. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen bunu da öğrenciye yönlendirelim. Aile geldi ama boşta şoförümüz yok şu anda. Oto yıkama falan da var burada. Araçları oto yıkamaya da veriyoruz. Hemen bunu yönlendirelim. Bir süre sonra yönlendiremiyorsunuz artık bu arada. Çünkü buradaki değerler düşüyor. İlla durağa geçip birazcık dinlenmeleri, mola vermelerini istiyor. O sırada müşteriler kaçıyor tabii ki, mecbur. Hemen bunu buraya yönlendirelim. Bu yolun üstü hemen şuradan alsın bunu. Hemen bunu da buraya yönlendirelim. Bak değerler düşüyor gördüğünüz gibi. Bakalım nerede? Bunu memura yönlendirelim. 3 numarayı çalışana yönlendirebiliriz yetişirse. Neyse 1 numarayı yönlendireceğiz artık. 3 numara bayağı bir uzağa gidiyor galiba. Telsiz var. Kaza. Hakan Çavuş öndeki aracın aniden yavaşladığını çok geç fark etti. Büyük hasar yok. Hafif bir çarpışma ama karşı taraf tutanak istiyor. Bekle, tutanak tutulsun, sigortadan alırız. Abicim bekleyemem, al şu parayı yaptırırsın. 300 lira veriyorsun ama gidiyor. Artı 15 dakika mesela oyun saatiyle artı 15 dakika bu şoförü kullanamıyoruz. Burada kalıyor şoför. Hemen bunu. Oo, bu bayağı uzakmış ya, dur. Bunu buraya yönlendirelim. Bunu buraya yönlendirelim abi. Tamam, bu tamir olayı doldu bunun. Mola verdi. Bak sigara içiyor. Mola verdi şu anda. Yolda durdu. Hemen yönlendirelim şuraya. İçemesin. Sigara bağımlısı çünkü. Evet abi. Var mı müşteri? Çift varmış. Hemen şuraya yönlendirelim durağa geçmeden. Hemen şöyle. Puanlama sistemlerimiz falan bu şekilde. Yalnız şoförlerin sükunetleri bitti. Şu anda muhtemelen yönlendirme yaptık. Sıkıntı yok gibi. Hızlandıralım şöyle. Evet bak bunu gönderemiyoruz. Bu illa şeye gidecek, durağa gidecek. Telsize bakalım. Neymiş? Milyonluk fikir. Yolcu başarısız iş girişimlerinden birisiyle ilgili acıklı bir hikaye anlatacak gibi. Ahmet abi bireysel terapistlik yapmaya hazır mı? Sıkıntı kardeşim diyerek konuyu kapat, radyonun sesini aç. 0.1 puan düşüyormuş. Üzücü bir durum. Belki biraz konuşmak iyi gelir ona. Ama 0.5 puan, 0.15 puan veriyor. Fakat 15 sükunet düşürüyormuş. Sükuneti var mı Ahmet abinin? Ahmet abi de sükunet kaldı mı acaba? Bunu gönderebiliyor muyuz? Emekliye gönderdik mi? Gönderemedik. Şu an hepsinin sükuneti düşük abi. Mecbur şu anda bekliyoruz mesela. Şöyle hızlandıralım. Şu an mecbur bekleyeceğiz. Bu müşterileri birazcık kaçıracağız. Bak şunu gönderebiliriz. Nereye? Şuraya gönderelim. Bu yükselmiş hemen. Bunu buraya gönderemiyoruz. Bunu da gönderemiyoruz. Evet bunların
Düşüklük. Bunu gönderebiliyor muyuz? Gönderdik. Gönderemedik. Kaldı öyle. Şöyle standart şeyi alalım. Haritanın diğer taraflarında herhangi bir müşteri istemiyor mesela. Şu anda sadece bu durağımız olduğu için buradaki yakın mesafeleri şey yapıyor. Akşam saat 10'da mı ne? Gün bitiyor bu arada. Yani 24 saat açık değil durak. Öyle söyleyeyim yani. Gece tarifesi falan filan olayları yok. İtibarımızı 74. Yükseltemedik. Başladığımız gibi gidiyoruz şu anda. Hemen şunu gönderelim. Şunu temizliğe gönderelim. Oto yıkamaya. Şu an müşteriler az nasıl olsa. Bunu şöyle. Oto yıkamada bir aracımız var şu anda. 32 lira mesela düşüyor. Bunu bir de ekstradan tamire de gönderelim abi. Evet, bir müşteriyi hemen şöyle yönlendirelim. 2 numarayı. Bu arada bu böyle takip edebiliyoruz ya. Müşteriye gidiyor. Müşteriyi aldı. Durağa dönüyor vesaire gibisinden. Bak, müşteri alıyor. Hoş geldiniz dedi mesela. Bazen böyle o sohbet baloncuklarını falan da gösteriyor yani. Şuna gönderelim ama bu aracın da temizlenmesi lazım. Evet. Müşteri bekliyoruz. Birisi tamirden çıktı. Bunu temizliğe gönderelim. Şöyle. Şunu şöyle gönderelim. Bir numara gayet iyi. Ne oldu? Tanıdık. Mahmut Usta yolda giderken eski tanıdık Samet abiyle karşılaştı. Kendisi bir otobakım servisi açmış. Hem dükkana uğra hem bir çay iç diye çağırıyor. Kabul etmemek biraz ayıp olur. Özür dile, müşteri olduğunu söyleyip devam et. -5 itibar. Kabul et, uğra, çayını iç, keyifli sohbet et ama artı 20 dakika veriyor. Bu arada temizlik, sükunet vesaire bir şeyler veriyor. Bunu seçelim. Bu iyi bir şey olacak gibi. Hakan Çavuş'u öğrenciye gönderelim. Bu yıkamada. 74-78 temizlik artıyor. Ama her arttığında da para da artıyor tabii ki. İstediğiniz zaman direkt yönlendirebiliyorsunuz bu arada müşteriye. Hemen şöyle mesela gönderdik bunu müşteriye. Bak, bunda kırmızı yanıyorsa bu şu anda meşgul. Hop, kırmızısı gitti. 2580 TL paramız olmuş bu arada. Cebimizde. 3 numarayı gönderebiliyor muyuz? Dur, hemen 3 numara burada. Hemen 3 numarayı buraya. Geri döndüğü zaman çünkü fazla yakıt yakıyor ya. Ekstra bize zarar yazıyor aslında o. Bu neymiş? Kayıtlar. Ha, biz normal zorlukta oynuyoruz. Tamam. Evet, müşteri bekliyoruz. Şu an 2 taksi yatıyor durakta. Ha, yattığı zaman da ne oluyor? Sükunet vesaire bu tarz şeyler yükseliyor. Mola verdikleri zaman. Bazıları aracını kendisi temizleyebiliyor mesela. Bak, tam içtima havası vardı. Evet, hemen bir numarayı gönderelim buraya. Gerçi 3'ü de göndersek olurdu ama sürekli adamı çalıştırıyoruz, diğerleri yatıyor durakta. Olan Ahmet abi oluyor. Ahmet abi dinlensin biraz durakta. Sükuneti artsın onun. Kayıt. Tamam, emekliye 2 numarayı gönderelim. O da yatıyor bayağıdır. Ama bir tamir ettirmemiz lazım 2 numarayı. Evet. Aile geldi. Hemen 3 numaraya gönderelim. 3 numara fullenmiş zaten. Hakan Çavuş sigaradan gidecek bir gün. Hakan Çavuş'u gönderelim buraya abi. Hakan Çavuş nereden geliyor? Bayağı buradan geliyor. Oba, karşıya marşıya geçiyorlar lan. Bak, uzak mesafelere de gidiyorlar yani.
Evet, bir turist. Hemen turisti kapalım abi, kaçırmayalım turisti. Şimdi 2 numara nerede abi? 2 numara geri dönüyor. 2 numarayı tamire gönderelim. Oto tamir. 1 numarayı buraya gönderdik. Tamire gidiyor. Gitsin bakalım. Duraktaki masamız, çalışma masamız. Böyle gördüğünüz gibi fotoğrafları. Şurada bir pencere var. Arada bir şey geçiyor. Metro geçiyor. Tramvay artık neyse işte. Tren geçiyor diyelim. Atatürk posteri. İşte eski taksi durağlarından çekilmiş görseller, fotoğraflar. Bak hemen şöyle aileye gönderelim. Bunu da buraya gönderelim. Valla 3 tane müşteri var ama hemen nereye? Şuraya yönlendirelim. Ne oldu? Bir şey oldu. Bak dökülmesin. Yolcunun elinde yeni nesil kahveci karton bardağı var. Kapağını çıkarmış, döküldü, dökülecek. Biraz yudum almasını rica et. Bir şey söyleme, dökülecekse dökülsün. Eksi 10 temizlik veriyormuş. Ama artı 1 puan veriyormuş. Kabul edelim. Puan önemli çünkü. Evet. Şu an müşteriler bekliyor ama taksiler dolu. Yine bir şeyler oldu. Kanalizasyon patlamış. Hakan Çavuş fark etmeden araçla içinden geçti. Yıkamaya götürmek lazım. En yakın benzinlikte idareten su tut. Abi şöyle yapacağız artık. Evet. Saatimiz akşam 5'i geçti. Bir müşteriyi kaçırdık. Bir müşteri daha geldi. Ama taksiler dolu işte. Neredesin dayı? Şu çalışanı al. İşsiz yani sonuçta. Beklesin. Ne işi var? Hiçbir işi yok sonuçta. Bunu çifte gönderelim. Bak durdu. Cuvara içiyor. İtibarımız 73'e düştü. Şu an taksiler bayağıdır durmadan çalışıyor. Yine sükunetler başladı düşmeye. Neyse düşene kadar çalıştıracağız artık. Yapacak bir şey yok. Devam. Hı. Neredesin? Beyaz yakaya göndereyim seni. Sen yakınsın beyaz yakaya. Beyaz yakaya gideceksin ya dayı. Nereye gidiyorsun? Bastık ya biz beyaz yakaya. Niye öyle oldu? Bunu memura yönlendirelim. Hızlandıralım şöyle biraz. Bak durdu. Mola verdi. Adam arada bir duruyor, mola veriyor ya. Evet abi hemen şöyle hızlı yönlendirme yapalım. Sükunet bittiği için yönlendirme yapamıyoruz maalesef. Hepsi durağa mecbur geri dönecek abi. Şu an bu müşterileri bak alamıyoruz. Sönük gösteriyor şöyle. Bak. Böyle oluyor. Olmuyor yani. Zamanda hızlandırdığımız için çabuk doluyor biraz. Ama şunun temizliği bitmiş, sıfırlanmış temizlik bak. Bunun temizliğe git. Kapanmış bunlar. Belli bir saatten sonra kapanıyor demek ki. Bunu buraya, bunu da buraya. Evet puan düşüyor ama temizlikte olmayınca taksilerde.
Evet, bunu gönderemiyoruz. Bunu gönderelim. Her müşteri tesliminde o telefon titreşim sesi geliyor. Şurada puanı veriyor. Hadi dayı, hadi dayı. Bunu yine gönderemiyoruz bak. Kaçtı müşteri. Sizin yüzünüzden kaçırdık müşteriyi. Neyse, beklemeye devam. Mesai bitti. Tamam. Gün başı kasa 600. Yani gün başına 600 TL ile başlamışız. 3295 liramız olmuş. Değerlendirmede yalnız eksi 1.1'deyiz. İtibarda artı 3 artmış. %3 artmış yani. Tamamlanan yolculuk 55. Vay, 55 tane yolculuk yapmışız. Sefer gelirleri 5431'miş. Şoför payları %35, %55. 1380. Günlük yakıt masrafı 826. Oha. Öyle bir yakıt yakan araç mı varmış? Hem de 3 tane araç yani. Araç bakımı 240, dükkan, elektrik, çay, telsizi 150, yemek 80, sigara 60, 2736. Net kar zarar artı 2695 lira da bizim cebimize kalıyor. Burada borç takibi var. Erken kapatma bedeli günlük artar. 10 günle sınırlıdır. Taksit düştüğümüz zaman şöyle 2000 TL ödüyorsun. 2400 düş. Bunun olayını anlamadım. 2000 ödüyorsun, 2400 nasıl düşüyor onu tam olarak anlamadım. Güncel ödediğin zaman mı öyle oluyor acaba? Olabilir. Bir de erken kapatma var. Öyle paramız yok. Ya 30 bine 22 bin olarak kapatabiliyorsun. Biz normal günlük ödememizi yapalım. Şuraya da bir imza atalım şöyle. Orayla diyoruz. Bir gün burada tamamlanmış oluyor. Bitiyor. Gün 2'ye geçiyor ve salı. Gün 2'ye geçtiğiniz zaman oyun kaydoluyor galiba. Aynen, çünkü burada kayıt ettiği bir seçenek ben görmemiştim. Yok. Kayıt ettiği bir seçenek yok. Gün 2'ye geçtiğiniz zaman, yani günü bitirdiğiniz zaman oyun kaydoluyor. Onun öncesinde bir kayıt yok açıkçası. Şimdi buradan gün 2'ye başlarken yine şoför işten çıkartıp yeni şoför alabilirsiniz. Garaj kiralama var. 15 itibardan düşüyor. Ama 250 TL'ye kiralıyorsunuz veya hiç itibarınızdan düşmüyor. 500 liraya kiralıyorsunuz. Sur içi plazalar 1000 liraya, caddede 750 liraya, semtte 250 mesela'ymış. Ama Bağcılar, Güngören, Esenler. Hızlı delikanlılar, ağır abiler herkese gelmez. Para az ama itibar kazancı yüksek diyor. Bu şekilde garaj kiralamayı yapıp şoförlerinizi oraya da yönlendirebiliyorsunuz. Evet, oyun bu şekilde arkadaşlar. Türk yapımı böyle güzel, farklı, eğlenceli, keyifli bir oyun aslında baktığınız zaman. Kendiniz hani bir araç kullanmıyorsunuz vesaire ama bu tarz oyunlar seven insanlar da var. Onlar da göz atabilirler Steam'den. Hemen şöyle tekrar göstereyim. Oyunumuzun ismi Taksimetre. İstek listenize ekleyebilirsiniz. 22 Mayıs'ta oyunun çıkış yapması planlanıyor. Erken erişim oyunlarından bir tanesi olacak yine muhtemelen. Gayet güzel. Yapımcıların, emeği geçenlerin ellerine, kollarına sağlık. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.